Merhaba, bu eğitim içeriğinin konusu CNC torna tezgahlarında programcılar tarafından oldukça fazla tercih edilen G71 çevrim kodu olacak. Bu çevrimin mantığını anlamak, diğer çevrim kodlarının anlaşılmasında da öğrenmeyi destekleyici bir etki oluşturur. G71 çevrimi, talaş kaldırma stratejisi açısından genellikle silindirik tornalama yöntemini kullanarak üretmek istediğiniz geometrinin takım yolu kodlarını belirli parametrelere göre oluşturan çevrim kodudur. G71 çevrimi programlama formatı ekranda göründüğü gibidir. En-yüz kesici takımı parçanın kaba ölçülerini hesaba alarak emniyetli bir şekilde pozisyonladığımız blok satırdır. En-110, çevrim, talaş miktarı ve emniyetli geri çekilme mesafesinin tanıtıldığı blok satırdır. U1, her pasoda alınacak talaş miktarının tanıtıldığı parametredir. R, her talaş kaldırma hareketi sonrası emniyetli geri çekilme mesafesinin tanıtıldığı parametredir. N120, çevrimin başlangıç ve bitiş satırlarının finale bırakılan talaş miktarı ve ilerleme hızının tanımlandığı satırdır. P, oluşturacağınız takım yolunun kodlandığı başlangıç satırının tanımlandığı parametredir. Q, oluşturacağınız takım yolunun kodlandığı bitiş satırının tanımlandığı parametredir. U2, X ekseninde final tornalama için bırakılan talaş miktarının tanıtıldığı parametredir. W, Z ekseninde final tornalama için bırakılan talaş miktarının tanıtıldığı parametredir. F, ilerleme hızının tanımlandığı parametredir. En başlangıç ve en bitiş satırları oluşturulacak takım yolu programının
tek seferde üretimi yapılacakmış gibi kodlandığı satırlardır. Ayrıca bu satırlar N120 bloğunda bulunan P ve Q parametrelerine tanımlanırlar. Şimdi G71 çevrim örneği yapalım. Örnek olarak yan tarafta teknik resmi verilmiş CNC torna iş parçasının programını G71 çevrimi kullanarak yazalım. Verilen bilgiler: iş parçası kütük çapı 50 mm'dir. Malzememiz alüminyum. İş parçamız WVNMG tipi uca sahip tek takım ile üretilecektir. Kesici uç radyüsü bu programlamada ihmal edilecektir. İş parçasının alın kısmında da 1 milimetrelik kaba talaş miktarı bulunmaktadır. Verilen teknik resim ve bilgiler çerçevesinde programımızı yazmaya çalışalım. N70'e kadar olan hazırlık satırlarımızı hızlıca yazıyoruz. N70, parçanın kaba ölçülerini hesaba alarak kesici takımı emniyetli bir şekilde pozisyonladığımız satırdı. Bu blokta talaşsız boşta hızlı hareket G00 kodu ile başlıyoruz. Ardından verilen bilgiler çerçevesinde parçamızın kaba çap ölçüsünün 50 mm ve alın kısmından da 1 mm'lik kaba talaş miktarı olduğunu bilmekteyiz. Bu veriler ve emniyet paylarının eklenmesiyle kod bloğumuz N70 G00 X52 Z2 şeklinde yazılır. N80 her pasodaki talaş miktarı ve emniyetli geri çekilme mesafesinin tanımlandığı satırdı. Talaş miktarı birçok parametreye göre değişebilir. Biz şimdilik değerlerimizi eğitim amaçlı seçiyoruz. Her pasoda alınacak talaş miktarını 2 mm, emniyetli geri çekilme mesafesini de 2 mm olarak belirliyoruz. Buna göre kod bloğumuz N80 G71 U2 R2 şeklinde yazılır. N90 takım yolunun başlangıç ve bitiş satırlarını, finale bırakılan talaş miktarını ve ilerleme hızını tanımladığımız kod bloğuydu. P, takım yolunun başlangıç satırının tanımlandığı parametreydi. N90 satırından sonra gelen N100 ile birlikte takım yolumuzu kodlamaya başlayacağımız için P parametremizi 100 olarak kodluyoruz. Ardından bitiş satırını tanımlamamız gerekiyor. Şu anda programı yazmaya başlarken bu parametrenin ne olacağını öngörebilmek zor. Biz daha önce programı yazdığımız için bitiş satırını biliyoruz ve Q'yu 190 olarak tanımlıyoruz. Ek olarak sektörde birçok programcının programlarını satır numarası yazmadan da kodladığını görmek mümkün. Bu beraberinde farklı pratik çözümler sunabilmekte, fakat biz formal açıdan satır numaralarını yazmaya özen gösteriyoruz. Birçok parametreye bağlı olarak X ve Z eksenindeki final tornalamaya bırakılan talaş miktarı ve ilerleme hızı değişkenlik gösterebilir. Şimdilik bunların detayına girmeden U parametremizi 0.2, W parametremizi de 0.05 ve F'imizi de 0.4 olarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamalar çerçevesinde kod bloğumuz N90, G71, P100, Q190, U0.2, W0.05, F0.4 şeklinde kodlanır. G71 ile ilgili ilk satırlardan sonra N100 satırı ile parçayı tek seferde tornalıyormuş gibi oluşturulacak takım yolunun programlamasına başlıyoruz. Hedef olarak
teknik resmimizde görünen takım yolu başlangıcına gidebilmemiz için N100 satırımızı talaşsız boşta hızlı hareket ile G00 X0 olarak kodluyoruz. Şimdi hedef olarak X0, Z0 koordinatına düzgün doğrusal talaşlı üretim yaparak ulaşabilmemiz gerekmekte. Bunun için kod bloğumuz N110, G01, Z0 şeklinde kodlanır. Ardından radyüs başlangıcına G01 tipi bir hareket ile ulaşmamız gerekiyor. Ekrandaki teknik resim bilgilerine göre kod bloğumuz N120, G01, X10 şeklinde olur. Bir sonraki bloğumuzda saat ibresi dönüş yönü tersinde dairesel bir hareket olacak. Dairesel hareketimizin hedef koordinatları teknik resme göre x20, z-5 şeklinde olacak. Radyüs değerimiz de 5. Buna göre n130, g03, x20, z-5, r5 şeklinde kodlanır. Ardından G01 doğrusal talaşlı üretim kodu ile Z-10 koordinatına hareket ediyoruz. Buna göre N140, G01, Z-10 şeklinde olur. Şimdi yine bir dairesel hareket bloğu kodlayacağız. Dairesel hareketimiz saat ibresi dönüş yönünde hedef koordinatları x30, z-15, radyüs değeri de 5 mm'dir. Bu verilere göre n150, g02, x30, z-15, r5 şeklinde kodlanır. Sonraki bloğumuzda radyüs başlangıcına kadar G01 hareketi bulunmakta. Bu hareketin hedef koordinatı x38. Bu verilere göre N160, G01, x38 şeklinde kodlanır. N160'tan sonra saat ibresi dönüş yönü tersinde yani G03 tipinde dairesel hareketimiz var. Bu hareketin hedef koordinatları x48, z-20, radyüs değeri de 5 mm. Buna göre N170, G03, x48, z-20, r5 şeklinde kodlanır. Şimdi ise z-30 koordinatına G01 hareketimiz bulunmakta. Öyleyse N180, G01, z-30 şeklinde kodlanır. Ardından bitiş satırımız olan N190'da G01 hareketi ile parçamızdan çıkmaya çalışacağız. Bu satır programcıdan programcıya değişebilir. Biz emniyetli olabilmesi açısından böyle bir koordinat tercih ediyoruz. Buna göre N190, G01, X52 şeklinde kodlanır. Böylece G71 için gerekli olan takım yolu programını başlangıç N100 ve bitiş N190 arasında kodlamış olduk. Bundan sonra takımı emniyetli bir noktaya talaşsız hızlı bir hareketle konumluyoruz ve ardından bitiş satırlarımızı yazıp programımızı sonlandırıyoruz.
Uygulama için seçtiğimiz örnek basit bir iş parçasıydı. Teknik resimdeki iş parçasını ölçüsünde tam olarak üretebilmemiz için uç yarıçap telafisi yapılmalıdır. N190 sonrası satırlarda istediğiniz kesici takım ile final tornalama yapabilirsiniz. Bu program için G70, P100, Q190, F0.15 gibi bir kod bloğu yazılabilir. Bu kodlar başka içeriğimizin konusu olacaktır. Burada bu kadar detaya inmememizin nedeni basitten karmaşaya ilerlemek, ayrıca G71 çevrimine odaklanıp anlayabilmek. N100 ile N190 arasındaki takım yolunu programlayamıyorsanız önceki öğrenme birimlerini gözden geçirmeniz gerekiyor. Bunun için de kanalımda bulunan içeriklere bakabilirsiniz. Ayrıca gerekli oynatma listesine sağ üstteki kısımdan da ulaşabilirsiniz. Şimdi G71 çevrim örneğini CNC torna tezgahına yazalım. Ardından bu programı çalıştıralım. Bu içeriğin gelişiminize katkı sunması dileğiyle, hoşça kalın.